Selamlar sevgili dostlar, hepiniz yeni bir videoma da hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Valorant'ta FPS arttırmayı göstereceğim. Valorant'ta FPS arttırmanın birden çok ayarı var. Öncelikle şunlardan bahsetmek gerekirsek, öncelikle masaüstü ayarlarından başlayıp ardından oyunumuza geçeceğiz. Fakat bu aralar sırasında lütfen videoyu atlatmayın. Atlatarak izlerseniz eğer 20, 30, 40 FPS'leri kaybedebilirsiniz. Anlatacağım ayarlardan hiçbiri boş ayar değil. Hele ki bir ayar var, bu videonun içerisinde sizin FPS'inizi 100-200 arttıracak nitelikte olacaktır. Videoya geçmeden önce like atarsanız da çok güzel olur. Gene isterseniz şimdi Valorant FPS arttırma videomuza geçiş yapalım. 1450 VP için öncelikle like atıyoruz. Ardından abone olup bildirimleri açtıktan sonra güzel bir yorumla birlikte oyuncu ismimize beraber etiketimizi yazıyoruz ve Discord'da katıldığınız yönelik mesajı yayınladıktan sonra Discord'da beklemeye geçiyorsunuz. Ben duyuru yaparak açıklayacağım sonucu. Çıkan arkadaşımıza şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Tekrardan selam dostlar. Öncelikle şunu bahsetmem gerekiyor ki Valorant'ı oynamadan önce öncelikle bir masaüstü temizliğimizi yapmamız gerekiyor. Sizler de benim gibi böyle klasörleri ne kadar az kullanırsanız ve arka planınız ne kadar sade olursa o kadar yüksek FPS oranı alırsınız ve lagınız düşer. Herhangi bir şekilde drop sorunu da yaşamamaya başlarsınız. Öncelikle bunu yaptıktan sonra gene isterseniz size şu ayarı göstereyim. Aramak için buraya yazın kısmına oyun modu yazıyoruz arkadaşlar. Emin olun bu video içerisinde sizin bilmediğiniz tonlarca şey olacak. Öncelikle oyun modunu açık hale getiriyoruz. Bu ne anlama geliyor? Oyun modunu açtığımız zaman bizim FPS oranımız 5-10 FPS bile olsa artacak. Her türlü artacak arkadaşlar. Ardından Xbox Game Bar'a geliyoruz. Buradaki her şeyi kapalı hale getiriyoruz. Her şeyi kapatın, bildirim istemiyoruz çünkü Xbox Game Bar'la herhangi bir işimiz yok burada. Aynı şekilde yakalamalara tıkladığımızda da aynı işlemleri yapmamız gerekiyor dostlar. Burada biz kamera falan hiçbir şey çekmeyeceğiz. O yüzden buradakileri de yine kapalı hale getiriyoruz. Ardından bakın şurada Xbox Game Bar'a tıkladığınız zaman grafik ayarları çıkacak. Grafik ayarlarına bir defa tıklayacaksınız ve burası çok kritik öneme sahip arkadaşlar. Donanım hızlandırmalı GPU zamanlaması diyor. Bakın bunu ben açık hale getirmişim. Burada ne yazıyor? Gecikmeyi azaltın ve performansı arttırın. Bu oyuncuların isteyeceği en çok şeylerden bir tanesi olabilir. Tabii ki de bunu açık hale getirdiğimiz zaman burada yazdığı gibi yeniden başlatmamız gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız bunun olmadığını söylüyor. Bu her bilgisayarda olmak zorunda değil. Bu ekran kartınıza bağlı olarak burada gözüküyor. Eski bir ekran kartınız varsa bu olmayacaktır büyük ihtimalle. Grafik performansı tercihi. Geldik şimdi en baba yere. Arkadaşlar bakın burada göz at kısmı var. Göz ata bir defa tıkladıktan sonra şöyle bir geriye gidiyorum. Yerel diskçe. Sizler de Valorant'ın nereye kurulu olduğunu bilmiyorsanız eğer Riot Games yazarak bulabilirsiniz. Riot Games'i buluyoruz arkadaşlar. Ardından içeriden Valorant Live ve Valorant X'e'yi görüyoruz. Buna iki defa tıklıyoruz, çift tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten ekli bende. Siz eklediğiniz zaman şu şekilde bir olay çıkacak. Seçeneklere tıklayacaksınız ve burada bu şekilde olacak. Yüksek performansı almayı ihmal etmeyin. Çünkü bunu yaptırdığınız takdirde biz diyoruz ki bilgisayara kardeşim sen oyuna önem ver, yüksek performans ver, arka plana odaklanma. Ardından kaydete basıyoruz ve işlemimiz bu kadar basit. Evet, bir sonraki göstereceğim ayar ise gerçekten çok kritik bir öneme sahip arkadaşlar. Yani videonun başında söylemiştim zaten. Benim anlatacağım hiçbir şey değersiz nitelikte değil. Hepsi FPS'inizi artıracak düzeyde. O yüzden bir daha açıklamama gerek yok bu durumu. Öncelikle aramak için buraya yazın kısmına app data yazıyoruz arkadaşlar. Ve klasöre giriyoruz. Buradan app data'ya geçiyoruz. Ardından lokal ve buradan Valorant'ı buluyoruz arkadaşlar. Valorant'ı bulduktan sonra saved. Ardından config'e geliyoruz arkadaşlar. Bakın burada sizin oynadığınız tüm hesaplar çıkacak. Tüm hesaplara bu ayarı yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü burada gördüğünüz gibi hesabın ismi yazmıyor. Fakat bir hesaba girdiğiniz zaman ardından Windows demeniz lazım. Burada eğer hangi hesaba girdiğinizi bilmiyorsanız Riot User Settings var. Buradan öğrenebilirsiniz. Bizim amacımız Game User Settings'e. Game User Settings'e girdiğimiz zaman bu arada bu ayarı düzgün bir şekilde yapmanızı istiyorum. Bu ayarı eğer düzgün bir şekilde yapmazsanız gözlerinize hasar oluşabilir dostlar. Çünkü kaliteyi gerçekten çok aza indireceğiz. Bu ayar oyunun içinde yok ve herhangi bir şekilde sıkıntı çıkartmaz. Bu ayarı her oyunda yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada Resolution Quality yazıyor. Biz bunu 100 üzerinden benim sizlere söyleyeceğim sayı 70'ler olacak arkadaşlar. 70, 60 daha azını önermiyorum. Fakat ben yüzde kullanacağım. Benim FPS sıkıntım yok. Sizler 70'e, 80'e hatta 60'a kadar düşürebilirsiniz. Bu oyun içerisindeki kaliteyi düşürür ve FPS oranınızı kat ve kat arttırır arkadaşlar. Bu ayarı yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmayı ihmal etmeyin. Gelin şimdi bir sonraki ayarımıza geçelim. Bir sonraki ayarımız ise arkadaşlar ayarlar yazıyoruz. Ayarlara giriyoruz. Bakın burada sistem var. Sisteme bir defa tıkladıktan sonra güç ve uyku kısmına
kısmına girmemiz gerekiyor. Buradan arkadaşlar performans ve enerji yazıyor. Bunu en iyi performans haline getiren laptop kullanıcılara şunu söyleyebilirim. Eğer prize takılıysa kesinlikle en iyi performansa getirin. Direktmen zaten oto halde de gelebiliyor. Fakat benim şarjımda sıkıntı yok diyorsanız bunu her türlü en iyi performansa getirin. Benim bir masaüstü bilgisayarım olmasına rağmen bu özellik açık. O yüzden herkesin en iyi performans haline getirmesini istiyorum ve ilgili ayarlardan ek güç ayarlarına tıklıyoruz. Bakın benim özel bir güç ayarım var. Fakat sizin eğer böyle bir planınız yoksa kesinlikle yüksek performansa alın bunu. Yüksek performansa aldığınız zaman emin olun elektrik faturası sadece 1-2 lira daha fazla gelir fakat bilgisayarınızdan alabileceğiniz verim çok daha yüksek olur. O yüzden bunu yüksek performans almayı ihmal etmeyin. Odaklanma yardımı gerçekten çok kritik arkadaşlar. Bunu kapalı halde tutmamız gerekiyor. Aksi takdirde zırt pırt uyarı gelir, arka planda çalışır ve bilgisayarımızın RAM'ini oldukça fazla kullanır dostlar. O yüzden bu odaklanma yardımı zıkkımı kapatıyoruz. Bunu kapattırdığınız takdirde FPS oranınızdan ziyade drop sorununuz geçmiş olacak dostlar. Odaklanma yardımı işte bu yüzden çok kritik bir öneme sahip. Bir sonraki ayarımız depolama ayarlarında. Tabi depolama ayarlarını bahsedeceğim arkadaşlar. Fakat ondan önce bir disklerimizi temizleyelim. Disklerin temiz olması gerçekten çok önemli. Bunun için bilgisayarım, sol üstte gördüğünüz gibi bilgisayarıma tıklıyoruz. Ve ardından yerel disk C ve D çıkıyor. Hangisinde oyununuz kuruluysa ona sağ tıklıyorsunuz. Özelliklere tıklıyorsunuz. Giriyorsunuz buradan. Ardından bakın şurada araçlar kısmı var. Araçlarda öncelikle hata var mı yok mu onu bir denetleyebilirsiniz. Denetleye tıkladığınız zaman zaten burada taranıyor. 45 dakika olduğunu yazmayın. Bu hızlı bir şekilde taranıyor. Taransın bakalım. 20 saniye içerisinde yazıyor. Bu taranırken sizler de sürücüyü en iyi duruma getirir ve birleştirirseniz daha da güzel olur. Burada gördüğünüz şu kısımda en iyi duruma götür yazıyor. Fakat bunu beklememiz gerekiyormuş. Bunu bir bekleyelim. Bu arada dostlar sizler de Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Çünkü en başta dediğim gibi 1450 Valorant puanı kazanmak için burası çok kritik bir öneme sahip. Hepinizi Discord sunucuma bekliyorum. Burada yeni bir metin kanalı açacağım ve orada kazananı paylaşacağım dostlar. Zaten gereksinimleri en başta anlatmıştım. Evet gördüğünüz gibi sürücünüz başarıyla tarandı diyor. Kapatıyorum burayı ve şimdi en iyi durum haline getirebiliriz. Bakın burada yeni birim D'den ziyade buradan tek bir sürücüye girdiğiniz zaman D'ni de yapabiliyormuşsunuz. Bakın bu da güzel bir özellik. Bakın buradan C'yi seçiyoruz. Ardından en iyi duruma getir diyoruz. Kırpılacak. Ardından en iyi duruma getir diyeceğiz tekrardan. Ve işte bu kadar basit. Tabii ki de bu hard diskimizde daha farklı olacak. Daha yavaş olacak dostlar. Bakın zaten yazıyor. Bilgisayarınızın daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için sürücülerinizi en iyi duruma getirebilir veya en iyi duruma getirmeleri gerekmediğini anlamak için sürücülerinizi çözümleyebilirsiniz diyor. Tabi bunu her gün el ile yapmaktan ziyade otomatik şekilde yapmak istiyorsanız bakın burada ayarları değiştir kısmına tıkladıktan sonra bunu günlük olarak seçmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Benim gibi yaptıktan sonra burayı tamam diyorsunuz ve kapatıyorsunuz dostlar. Hard disk temizleme olayımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bunlar gerçekten çok kritik ve oyunumuzda bize gerçekten yüksek FPS oranı sağlayacak bilgiler. Şimdi geldik depolamaya. Depolamada bizim bazı özellikleri kaldırmamız gerekiyor. Örneğin geçici dosyalar gibi. Bakın geçici dosyalara tıkladığım zaman 7 GB'lık bir alan varmış dostlar. Tabi bunların içerisinde indirilenler de var. İndirdiğiniz önemli dosyalar olabilir. Zaten uyarı geçiyor. Silmeden önce bir bakın, kontrol edin derim. Ben bunu yapmayacağım. Fakat Windows Update temizlemesini yaparsam eğer hem benim drop sorunlarım çözülür hem de FPS'im yükselebilir. Direktmen geçici dosyaları da silebilirsiniz. Bakın şöyle de yapabilirsiniz dostlar. Şunların hepsini kapatıyorum. Hatta şunlar direktmen olsun. Bunlarda herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ardından dosyaları kaldırın diyorum ve 2 GB'lık bir alan benim için temizleniyor. Bu ayar sizin bilgisayarınızı uçuracak dostlar. Uçurmak nasıl uçuracak? FPS, hız her anlamda bunu her yerde öneriyorlar dostlar. Aramak için buraya yazın kısmına ms-config yazıyoruz dostlar ve ardından sistem yapılandırmasına giriyoruz. Ben bunu çok net anlatacağım. Ön yüklemeye tıkladıktan sonra bakın burada gelişmiş seçenekler var. Buradan işlemci sayımızı birden, bu bir sizde büyük ihtimalle bu şekildedir, birden 8 almamız gerekiyor. Peki bu ne anlama geliyor? Bakın bir insan bir binayı ne kadar sürede yapar? 8 insan bir binayı ne kadar sürede yapar? Hepsi bir koldan çalışınca hızlanır değil mi? Aynı şekilde bizim işlemci sayımızda da aynı şey var. Bilgisayarımızda da aynı şey var. Bilgisayarı bir insan gücüyle direktmen dengeleyebiliriz. Bunu 8 yaptığımız takdirde bizim FPS oranımız gerçekten inanılmaz artacak arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bir şey yapmanız gerekiyor. O da bilgisayarınızı yeniden başlatmak. Bilgisayarınızı yeniden başlatırsanız bu sistem geçerli olacaktır ve ne kadar hızlandığınızı, bilgisayarınızın ne kadar hızlandığını kendi gözlerinizle görebileceksiniz dostlar. Bir sonraki ayarımız ise görev yöneticisinden olacaktır. Görev yöneticisine girdiğimiz zaman
Şuradan sağ tıklayıp görev yöneticisini açabilirsiniz. Buradan dostlar bakın başlangıç kısmı var. Başlangıç kısmına girdiğimiz zaman burada bizim için başlangıçta açılan uygulamalar var. Örneğin ben Steam'in eğer açılmasını istemiyorsam ve başlangıç etkisi de burada yüksek yazıyorsa, benim için gereksiz bir dosyaysa, örneğin Spotify gibi, Spotify zaten kendi kendime açabilirim değil mi? Fakat bilgisayarım açılırken hem bilgisayarımın açılış düzeyini yavaşlatıyorsa bunun kapanması lazım. Hem de arka planda çalışabilir oyuna girerken. Direktmen oyuna giriyorsanız eğer bilgisayarı açarken, bunu devre dışı bırak dediğiniz zaman gerçekten gözle görülür bir düzeyde yükseliş göreceksiniz dostlar bilgisayarınızda hız açısından. Sakın buradan ses sürücülerine dokunmayın ve başka şeylere. Vanguard'ı kapatırsanız oyununuz açılmaz. Onu tekrardan söyleyeyim. Küçük kardeşlerimiz yanlış şeyler yapabiliyor. Bu videonun haricinde bir şey yapmanızı tavsiye etmiyorum. Bunlar kendi yaptığım ayarlarım ve e-sporcuların yaptığı ayarlar dostlar. O yüzden siz de bu ayarları kendiniz için gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki ayarımız Nvidia kullanan arkadaşlarımız için Nvidia denetim masasına girmemiz gerekiyor. Bakın buradaki ayarlar benim epeyce araştırdığım ayarlar ve asla yanlış olmayan ayarlar. Öncelikle sizde şu şekilde açılacak. 3D ayarlarında görüntü ayarlarını ön ayarla yap kısmında açılacak ve biz asla benim tercihlerimi kullan ve şunlara önem ver demeyeceğiz. Gelişmiş 3D görüntü ayarlarını kullanacağız. Bu en çok yapılan hatalardan bir tanesi. Çünkü bunu seçtiğimiz zaman beni oraya götür diyeceğiz ve buradaki ayarlarımız şimdi aktif hale gelecek. Diğerini yaparsak zaten buradaki ayarlarımızın herhangi bir olayı kalmayacak. Tabii şunu söyleyeyim öncelikle. Eğer bir yanlış yaparsanız burada gördüğünüz geri yüklet butonundan bütün global hazır ayarları tekrardan getirebilirsiniz. O yüzden endişelenmeyin ve buradaki ayarları benim yaptığım gibi yapın. Görüntü ölçeklendirme kapalı, otomatik kapalı, tümü off, yüksek performans. Bakın burası çok önemli. Doku süzme kalite yüksek, açık, izin ver, açık. Bunların açıklamasını okuyabilirsiniz. Bunlar sizin FPS'nizi arttıracak ve yüksek performans. Bakın zaten orada yazıyor. Görüntü kalitesinde en az kayıplı daha yüksek performans elde etmek için açık seçin. Ben bunları okudum, internette araştırdım ve bu şekilde yaptım dostlar. Sizler de bu şekilde yaptıktan sonra ne kadar FPS'inizin arttığını yorumlar kısmında kesinlikle yazmayı ihmal etmeyin. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlarımızı yapıyoruz. Zaten bunları kendiniz de durdurup yapabilirsiniz. Buradaki ayarlarımız bu kadardı. Tabi masaüstü renk ayarlarını yapıp da oyundaki vuruşlarınızı da yükseltebilirsiniz. Bakın dijital vibransı genel olarak oyuna giren herkes %100'de kullanıyor. Fakat masa üstünde bunu kullanmanızı önermem. Bu arada bu videoya yansımıyor. Sadece monitörünüze yansıyor, bilginize. O yüzden şu anda arttırdım, kıstım. Sizde hiçbir şey değişmemiştir. Fakat siz yaparsanız ne kadar renklerin canlı olduğunu görürsünüz. Uygula dedikten sonra bu kısımda da işimiz bitiyor dostlar. Bir sonraki ayarımız ise GeForce Experience ayarlarında olacak. GeForce Experience ayarlarında bu ayarlarla, oyun içi ayarlarla hiç uğraşmak istemiyorsanız eğer buradan Valorant'ı biliyorsunuz. Ayrıntılara giriyorsunuz ve bakın şurası bir yüklensin. Şurada optimize et var. Direktmen Nvidia'nın sizler için bulduğu optimize ayarları da kullanabilirsiniz. Fakat size bu en yüksek performans vermeyecek. Aksine en yüksek kalite ve ortalama FPS, yani 60 herhalde ortalama olarak görüyorlar. O yüzden sizler de burayı kendiniz ayarlayın veya özel ayarlar kısmından direktmen performansa çekebilirsiniz. Burada her ayar yapılabiliyor. Fakat gelin isterseniz şimdi oyun içi ayarlarımıza geçmeden önce şu ayarı da anlatmayı unutmuşum. Bilgisayarımdan yerel diskçeden diski temizleyebilirsiniz. Burada da gene geçici dosyalar falan filan var. Burada okuyarak yapın. Okuyarak yapmazsanız yanlış şeyleri silebilirsiniz. O yüzden buraya çok dikkat edin ve şuraya bastığınız zaman buradaki açıklamayı okuyarak silin. Ben şu ana kadar ciddi ayarlardan bahsettim. Gelin isterseniz şimdi oyun içi ayarlarımıza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, kapalı betadan beri oynuyorum bu oyunu ve gerçekten bu ayarları biliyorum. Bilmediğim şeyi size anlatmam veya araştırmadığım şeyi size anlatmam. O yüzden şu anda kısacık bir arayla like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi oyun ayarlarımıza geçelim isterseniz. Bakın burada genel ayarlarımız var. Genel ayarlarında değil, işimiz görüntü ayarlarında. Görüntü ayarlarına tıkladıktan sonra bakın bu şekilde ayarlarımızı yapmamız lazım. Letterbox kapalı. Bunları ne olur ne olmaz 240'a bence sabitlemelisiniz dostlar. Burada da Nvidia Reflex düşük gecikmeyi açık artı takviyede kullanmanız gerekiyor. Zaten burada düşük gecikme modu artı sistem gecikmesini iyileştirir. Bu gerçekten çok önemli dostlar. Oyun içinde size çok yardımcı olacaktır. Grafik kalitesine geçtiğimiz zaman zaten buradaki olayları biliyorsunuzdur. Çok izlekli görselleştirmeyi bizim bunu açık hale getirmemiz gerekiyor. Bunu açık hale getiriyoruz.
Diğerlerini düşük kapalı. Hiçbiri 1x. Net Yardtır da kapalı olacak. Bu şekilde yapıyoruz dostlar. Tabi bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz bendeki olduğu gibi. Oyun içi ayarlarımız bu kadardı. Bir sonraki Valorant videomuzda görüşmek üzere dostlar. Sizler de diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Valorant'ta bedava VP Crosshair rehberi, Crosshair eğim geliştirme gibi güzel videolarım bulunuyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bye bye. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you?